Bombaları birer birer patlatan Devran, İskender'i paralarla birlikte ateşe verdi. İskender kurtulacak mı? Bu sahnede onu bekleyen bir sürpriz olacak. Büyük yüzleşmeden sonra asıl fırtınalar kopacak ve başta Devran olmak üzere herkesi büyük bir değişim bekliyor. Hakimin akıbeti ne olacak? Karga, kasasının Devran tarafından ateşe verildiğini öğrenince ne yapacak? Devran'dan bomba bir plan daha gelecek. İmre'nin sürpriz hamleleri senaryonun gidişatını değiştirecek. Esme'yi ise beklenmedik bir sürprizi bekliyor. Cesur'la ilgili fırtına öncesi sessizlik yaşanırken Devran'ın intikam savaşı devam edecek. Öte yandan Deha dizisinin final yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. Rütü'nün verdiği program durdurma cezası ne anlama geliyor ve ne olacak? Birazdan tüm bunlardan ve daha fazlasından kaçırmamanız gereken gelişmelerden kısaca bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. Devran asıl amacına ulaştı ve Bora'nın gerçek katilini polislere teslim etti. Sonrasında ise klasik Aras Bulut İynemli sahnelerinden birini izledik ve babası İskender'i alevlerin içine bıraktı. Fakat iş bununla bitmedi. Çünkü hakim ve karga fazlasıyla güçlü. Karga hakimin cezasını kendi kurallarıyla kesecekti ancak Devran buna izin vermeyip hakimi gözaltına alınmasını sağladı. Hakim içeriden çıkmak için parayla yalancı tanık tutacaktı ancak Devran buna da engel olmak için karganın kasasındaki tüm parayı yaktı. Kısacası Devran adaleti sağlamak için elinden geleni yaptı. Ancak eğer hakim bir şekilde kurtulursa işte o zaman Devran bizzat kendisi adaleti sağlar. Bora'nın ölümünde kimlerin parmağı varsa onlardan tek tek hesap soran Devran, İskender'i paraya boğarak alevlerle baş başa bıraktı. Peki bu sahnede neler olacak? Elbette İskender'in ölmesi beklenmiyor. Ya Devran'ın dediği gibi kendisi kurtulacak ya da bir ihtimal Cesur'la İmre Devran'ı takip ettiyse İmre kargaya haber verip onlar kurtaracak. Fakat bu ihtimal zayıf bir ihtimal. Çünkü kasa girişinin şifresini sadece Devran'la karga biliyor. İşte bu noktada İskender'i sürpriz bir senaryo bekleyebilir. Belki de Devran kasanın şifresini adeta bir bulmaca gibi İskender'e sunmuştur. Ve eğer İskender bu bulmacayı çözerse şifreyi bulup oradan kurtulabilir. Sonuç olarak İskender kurtulacak ancak asıl büyük savaş başlıyor. Çünkü Devran mafyaya ciddi bir zarar verdi. Karga büyük bir öfkeyle Devran'ın evine baskına gidebilir. Ancak bu ihtimali de düşünen Devran, Sophie'nin de desteğiyle evin çevresinde birçok adam koydu ve evin kapısını kilitledi. Sophie ve adamları olası bir baskın için tetikte bekleyecek. Bu konuda da aksiyon ve gerilim dolu sahneler yaşanabilir. Ayrıca Devran'ın elinde karga ve mafya ile ilgili sağlam deliller var. Bu da demek oluyor ki Devran, karganın elini kolunu bağlayabilir. Büyük yüzleşmeden sonra artık herkesin hayatı değişecek. Hatta dizinin afişindeki Devran bile değişti. Hakim gözaltına alındı ve kurtulsa bile Devran peşini bırakmaz. Karga büyük bir güç kaybetti. İmre, İskender'in gerçek yüzünü gördü ve Boran'la ilgili Devran'ın söylediklerinin doğru olduğuna şahit oldu. Cesur ise hakimi satıp ince bir planla kendini kurtarmanın peşine düştü. Cesur'la ilgili bomba senaryolar bizi bekliyor. Karganın güvenini kazanarak onun yanında çalışmaya başlayacak. Fakat hatırlarsanız önceki bölümlerde hakim Cesur'a "Eğer ben yanarsam senin de yanında çekerim" demişti. Ne de olsa Boran'ın ölümünde parmağı olanlardan biri de Cesur'du. Devran herkesi bedel ödetmeye kararlı ve buna hakimle İskender'den başladı. Sıra Cesur'a da gelecek ve karşılıklı akıl dolu, gerilim dolu sahneler yaşanacaktır. Öte yandan İskender, içinde bulunduğu durumdan kurtulduktan sonra karşı atağa geçerek Ferman ve Yaman üzerinden sürpriz planlar yapıp Devran'ı köşeye sıkıştırmak isteyecek. İmre ise İskender'in gerçek yüzünü gördükten sonra bir süre yalnız takılacak. Özellikle Devran'dan intikam alma planını hayata geçirecek. Çünkü İmre Devran için "Bana yaşattığının aynısını ona yaşatacağım" diyerek kendine bir söz verdi. Kargayı da kullanarak Devran'ı avucunun içine almak istiyor ancak Devran bu numarayı yutmadı. Hatta yine İmre'ye bir taş kaşı yapması bekleniyor. İşin sonucunda ise Aysel'in de dediği gibi ağlayan yine İmre olabilir. Fakat şu bir gerçek, Devran ilerleyen bölümlerde İmre konusunda hisleriyle savaşacak ve zorlu süreçlerden geçecek. Esme'yi ise beklenmedik bir sürpriz bekliyor. Bu sürpriz Esme'ye farklı bir dünyanın kapısını açacak. Devran ve Esme ilişkisinden önceki videomuzda turna kuşu simgesiyle detaylıca bahsetmiştik. Şimdi gelelim Deha ile ilgili final iddialarına ve durdurma cezasına. Geçtiğimiz günlerde Rütük tarafından Deha, Arka Sokaklar, Sahipsizler ve Yabani dizilerine program durdurma ve idari para cezası verilmişti. Peki bu ne anlama geliyor? İlk olarak final iddialarına son noktayı koyalım. Deha dizisinin final yapması gibi bir durum söz konusu değil. Dizi tam gaz yoluna devam edecek. Haksız yere 2 kez yayın durdurma cezası ise eğer uygulanırsa dizinin 2 hafta ekranlarda olmayacağı anlamına geliyor. Fakat öncesinde bu kararın Show TV'ye tebliğ edilmesi gerek. Çünkü tebliğ işlemi gerçekleşmeden karar uygulanamaz. Ardından kanalın bu kararı itiraz süreci olabilir. Bu durum önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Kısacası Deha'nın final yapması söz konusu değil ancak 2 hafta ekranlarda olmayabilir.
Son olarak Disney reytinglerine baktığımızda Deha bu hafta büyük bir sıçrama yaparak 3 kategoride de yükseliş gösterdi ve haftalık tüm diziler arasında ilk 10'a girmeyi başardı. Yeni videoları ve gelişmeleri kaçırmamak için abone olup bildirimleri mutlaka açalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.